Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, büyük doğumlar büyük sancılara mütevakkıf. Yer bir rüşeymi meydana çıkarması için iki şak oluyor. Toprak ot bitirmek için ayaklar altında çiğneniyor. Gülü bitiren nice topraklar vardır ki biz onları ayaklarımızın altında hem nelerle çiğniyoruz. İçinden bir ot, bir ağaç bitirmek için bir taş sinesini parça parça ediyor. Şak şak olmadan sineler içinden bir şey çıkmıyor. Maddi manevi bütün muvaffakiyetler, bütün zaferler, dolgun dolgun semereler elde etmeler, bunun gibi mahrumiyetlere, ıstıraplara, çilelere bağlıdır. Çilesi olmayan bir davanın neticesi semeresi olamaz. Başlangıcında ıstırap çekilmeyen, acısı yudum yudum yutulmayan bir dava sonuna kadar devam ettirilemez. Bir davanın sahipleri, zalikleri, zahitleri şayet o davanın çilesini, ıstırabını çekmişler ise onu ucuza satmayacaklar, onu çabuk bırakıp gitmeyecekler, onu terk etmeyeceklerdir. Nebilerin yoludur bu yol. Nebilerden sonra bütün sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur bu yol. Çile çekmedik bir nebi yoktur. Dövülmedik, vurulmadık, kovulmadık bir nebi yoktur. İşin temelinde, merkez noktasında yumruku yemedik,
Başında değirmen taşı çevrilmedik bir sahabi, bir havari, bir dost da yoktur. Her davanın temelinde, her büyük semerenin temelinde kanlar vardır, irinler vardır. Etten, kemikten, iskeletten binalar vardır. Temelde bunlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce sahabinin teriyle yoğurdu bu hamuru ve sonra davası uğruna çıkan ham insanlara karşı, gözü körlere karşı, nedensizlere karşı kanıyla yoğurdu bu çamuru sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki hemen çarçabuk eltaf-ı ilahi beklemek. Onun lütfundan daima bekleriz ama çarçabuk eltaf-ı ilahi beklemek. İşlerin hemen rayına girmesini beklemek. Bir lemhada oluvermesini beklemek. Öteden beri devam ede gelen Allah'ın adetlerine aykırı harikulade kabilinden bir şey istemek demektir. Biz bir davanın davalılarıyız inşallah Teala. İçinde bürhanı bulunan bir davanın davalısı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına omuz vermek suretiyle istifade etmeyi düşünen Tüfeylilerden davalılarız biz. Allah bizi böyle bağışlasın. Bu davaya omuz vermek suretiyle şeref dileniyoruz. Bu davanın altına girmek suretiyle Allah'tan izzet diliyoruz. Ve bu davada bizim önümüzde savaşmış, can siperhane mücadele vermiş, ashab-ı kiramın içine girmek suretiyle onlara gelecek eltaftan, ihsandan istifade etmek istiyoruz. Allah Celle Celaluhu İslam'ı bir mecube olarak hazırlamış. Peygamberiyle bu sofrayı insanlara takdim etmiş ve bütün beşeri davet etmiştir. Bu sofraya azizler icabet ettiler. Bu sofraya şerifler icabet ettiler. Ebu Bekir'den Bilal'e kadar en soylu, en toplu insanlar icabet ettiler. Bizler de davet edildik veya edilmedik. Liyakatımız olmadığını bilerek o kapıya kadar geldik. Biliyoruz ki o aziz mihmandar bu Tüfeylileri, davet edilmeden gelenleri, bu liyakatsızları geriye çevirmeyecektir. İşte o asiller, o şerifler arasında o nimetten, o Allah sofrasından istifade edeceğimiz ümidiyle biz de Allah'ın davetine icabet ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan izzet ve şeref diliyor ve dileniyoruz. Büyüklerin yürüdükleri istikamette yürümek Allah'ın kanunudur. Nebilerin hareket tarzı içinde bulunmak ve onların başına gelen şeyleri normal, adeti ilahi olarak kabul etmek Allah'ın kanunu ve bu kanun ilahi değişmeyecektir. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, hangi devrindeki durumu yaşarsanız yaşayınız, kanun ilahi değişmeyecektir. Sizler de muhakkak kainatın size gülmesini, zamanın size tebessüm etmesini, hadiselerin arzunuz istikametinde akıp gitmesini istiyorsanız buna götürücü yollar vardır. İslam'ın çilesini çekmek, onun ıstırabına maruz kalmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de bir yığın düşman karşısında kalıyor. Allah Celle Celaluhu ıstırabını yaşattıktan, çilesini çektirdikten sonra وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ ferman ediyor. Siz zelildiniz vaka, Allah size yardım etmek suretiyle sizi aziz kıldı diyor. Uhud'da kafirleri karşısına çıkarıyor. İnne azabe rabbike levâkire ferman ediyor. Allah'ın azabı muhakkak yerine gelecektir. İnhiraf edenler dünyada tokat yiyecektir. Küfreden, küfrana düşen kimseler burada kaçacak, orada da zebanilerin önünde kaçacaktır diyor. Buradakini görüyor ve Allah'ın fermanı sübhanesine فَصَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ diyor. Ahzab'da yine kafirler müminlerin karşısına çıkıyor ve Allah Kur'an'ıyla ferman ediyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvel gelip yaşayan, gelip geçen kimselerin başına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? مَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ
Sarsıldılar, temelden sarsıldılar. Bedbin olacak, nevmis olacaklardı. Allah'ın Resulü ve onunla beraber inananların hepsi ne zaman Allah'ın yardımı dediler, o hale geldiler. Kur'an ahzabı anlatırken aşağıdan yukarıdan çepeçevre kafirlerin Müslümanlığı temelden yıkmak, temelden yok etmek için nasıl sardığını anlatıyor. İşte bu durum karşısında 200-300 tane silahsız insanın ırzını, namusunu, İslam'ı haysiyetini ve Resul-i Ekrem'e bağlılığını, onu muhafaza sözünü nasıl muhafaza edeceğini düşünün, hesaba katın. Sahabenin nasıl sarsıldığını düşünün, hesaba katın. Sonra meta Resulullah sözünü tonuyla anlamaya çalışın. Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Gök yağmurunu kestikten sonra, yer bir ot bitirmez hale geldikten sonra, şak şak olup insanları yuttuktan sonra, dikenli tarlalar insanların önüne serildikten sonra, insanlar dikenli otlar veya dikenli demirler üzerinde yürütüldükten sonra, kan irin içinde yürütüldükten sonra meta Resulullah deniyor. İşte muvaffakiyet, maddi manevi bu kadar sıkıntılara katlandıktan sonra, bu kadar ıstırap çektikten sonra, bu kadar hakaret gördükten sonra, yerinden, yurdundan kovulduktan sonra, seve seve bu çilelere katlandıktan sonra, Ela inne nasrallahi karib. Dikkat edin, işte Allah'ın yardımı en yakın durumdadır. Allah'ın yardımı yakın durumdadır. Muhterem Müslümanlar, kanuni ilahi birdir. Hazreti Adem'i yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, Hazreti Nuh'u yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, Hazreti İbrahim'i yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, kainatın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi ve gözümüzün nuru ashabı radıyallahu anhum yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi hiç değişmemiştir. Adem hakaret görmüştür. Nuh ayağına ip bağlanmış, sokak sokak sürüklenmiştir. Nebiler içinde şanı yüce, ulul azim peygamberlerden birisidir. Hazreti İbrahim hakaret görmüştür. Hanımına el uzatılmak istenmiştir. Yurdundan dışarıya çıkarılmıştır. Evladını kesme gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Hanımını götürüp haremin yerine koyma gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Ve aynı zamanda ateşe atılmıştır. Ateşe atıldığı ana kadar sadakatinden, vefasından, Allah'a karşı bağlılığından hiçbir şey kaybetmeden kanun-i ilahinin bu olduğuna gönülden bağlanmış ve bütün bunlara katlanmıştır. Hz. Musa ıstırap çekmiş, çile çekmiş, kanun-i ilahiye uymuştur. Ve büyük bir peygamber İsrailoğulları tepeden tırnağa Zekeriya Aleyhisselam'ı yarı vermişlerdir. Kanun-i ilahidir bu, değişmeyecektir. Hz. Yahya'ya katletmişlerdir. Kanun-i ilahi değişmeyecektir bu. Siz bu kanunların dışına çıkamayacaksınız. Bu kanunların dışında huzur ve saadet bekleyenler, bu kanunların dışında Kur'an'ın gönüllere hakimiyetini bekleyenler, rüyasında bir kısım şeyler bekleyenlerden haksız olduğunu müsaadenizle ilan edeyim, ifade edeyim. Rüyasında bir kısım şeyler bekleyen insanların durumundan farksızdır bunun durumu. Hakikate, muvaffakiyete ve maddi manevi huzura, saadete götürücü yol daima aynı olmuştur. Bu aynı yolda Allah Celle Celaluhu bizleri sabırla, metanetle yürümeye muvaffak kılsın. Allah'ın yardımı, inayeti, himaye ve siyaneti Resul-i Ekrem'e her dem ulaşmıştır, onu korumuştur. Bizleri de muhafaza buyursun. Liyakatımız olmadığı halde bu büyük davaya sahip çıkarak götürüleceği yere kadar götürmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve abda'l nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ bil kelam. Ve izâ kur'al Kur'an festemi'û leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû isbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe leallekum tuflihûn. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillah hamden kâmilîne kemâ emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'n nebiyyül muteber. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل. İbadallah, Allah'ın kulları. Ne olursanız olunuz Allah'ın kulları. Nereye giderseniz gidiniz, tasmasını boynundan atamayan Allah'ın kulları. Aczıyla, fakrıyla, tükenmesiyle Allah'a kul olduğunu her haliyle itiraf eden Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'û. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın kanunlarını bilin. O kanunların himayesine girin. Ve Allah'a itaat etmeye çalışın. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu tarif buyurduğu gibi yaşamakla emrediyor. İstikametle yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya, kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size duyuruyor, gözünüzün bakışlarıyla, dilinizin konuşturmasıyla mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininin ufkunuza şahbalaşması istikametinden, varınızı yokunuzu her şeyinizi o istikamette kullanmakla, servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden, serkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın, isyan etmenin her çeşidinden ve dini mübin İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü inhiraflar içinde, yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni aman içinde yaşayasınız ve cennete dahil olasınız. Akimis salah, inna salate tenha anil fahşai vel münker ve nezikrullahi ekber. Allahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu